Merhaba dostlar, bugün çok heyecan verici bir konuya değineceğiz. Hani bazen bilgisayarlarla konuştuğunuzda, sanki karşınızda gerçek bir insan varmış gibi hissettiğiniz olur mu? İşte bunu sağlayan teknoloji, yapay zeka adını verdiğimiz mucizevi bir dünyaya aittir. Peki, bu teknoloji nereden çıktı, neden önemli ve en önemlisi, bu modeller nasıl düşünmeye başladı? Bazılarımız için bu, 2001 yılında vizyona giren, bir uzay macerası, filminde HAL 9000 adlı yapay zekanın insanlara karşı duygusal bir tepki verdiği sahneyi hatırlatabilir. HAL, o zamanlar için oldukça hayal ürünü bir teknolojiydi. Ancak bazen hayal gücümüz, gerçekliğin önüne geçer ve bilim, bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çabalar. Bu da yapay zekanın doğuş hikayesine benzer bir durum. Yapay zeka, ilk olarak 1950'lerde, bilgisayar bilimcilerinin makinelere, insan zekası benzeri yetenekler kazandırmayı hayal ettikleri bir dönemde ortaya çıktı. Ancak, bu yeteneklerin bir kısmı, özellikle dil bilimi ve anlama, çok karmaşık olduğu için yıllarca yeterince ilerleme kaydedilemedi. Ancak bilgisayar teknolojisi ve algoritmalarda meydana gelen ilerlemelerle birlikte, son 10 yıl içinde yapay zekada büyük bir patlama yaşandı. Bir anda yüzlerce yapay zeka modeli ortaya çıktı, ancak bunlardan biri diğerlerinden sıyrılarak öne çıktı, ChatGPT. İlk olarak 2018'de OpenAI tarafından tanıtılan ChatGPT, metinlerle iletişim kurabilen bir yapay zekadır. Bu model, insan dilini anlama ve üretme yeteneğiyle milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Peki, bu nasıl oldu ve ChatGPT aslında nasıl düşünüyor gibi davranıyor? ChatGPT, bir dil modelidir ve temel olarak dilimizi anlamayı ve ona yanıt vermek için metin oluşturmayı öğrenir. Peki, bu ne anlama geliyor? Aslında, oldukça basit. ChatGPT, internet üzerinden erişilebilen milyonlarca metinden alınan bilgilerle eğitilmiştir. Bu metinlerde yer alan bilgiler, modelin dilimizi ve çeşitli konuları anlamasını sağlar. Ancak burada ilginç olan şey, ChatGPT'nin bu bilgileri anlama şeklidir. Bir insanın bir konuyu anlaması genellikle belirli bir düşünme sürecini içerir. Ancak, ChatGPT'nin böyle bir düşünme yeteneği yoktur. Onun yerine, model, bir konuyu anlama ve hakkında bilgi verme yeteneği için, eğitim sırasında okuduğu metinlerdeki bilgilere dayanır. Bu, modelin bir konu hakkında ne kadar çok bilgiye sahip olursa, o konuyu o kadar iyi anlayacağı anlamına gelir. İlginç değil mi? Ama bu, ChatGPT'nin her konuyu anladığı anlamına gelmez. Unutmamalıyız ki, modelin bilgisi, eğitim sürecinde okuduğu metinlere dayalıdır. Bu, bazı konular hakkında yanıltıcı veya yanlış bilgilere sahip olabileceği anlamına gelir. Ancak, bu durum, modelin sürekli olarak geliştirilmesi ve daha fazla ve daha doğru bilgilerle eğitilmesiyle düzeltilebilir. Şimdi, ChatGPT'nin düşünme sürecine daha yakından bakalım. Model, bir soruya yanıt vermek için, öncelikle sorunu anlamaya çalışır. Bu, soruyu bir dizi kelime veya ifadeye ayırarak yapılır. Sonra, model bu kelimeleri ve ifadeleri anlamak için kendi bilgi bankasına başvurur. Bu, bir tür, anlama, süreci olarak görülebilir, ancak modelin bu süreci, insanların düşünme sürecinden çok farklıdır. ChatGPT'nin düşünme sürecini daha iyi anlamak için, modelin bir sınavı geçtiği bir örneği düşünelim. Sınavda bir soru geldi ve model, soruyu anlamak için bilgi bankasına başvurdu. Model, bilgi bankasında bulunan bilgileri kullanarak soruyu anladı ve bir yanıt oluşturdu. Sonra, model bu yanıtı sınav kağıdına yazdı. Bu, modelin bir sınavı nasıl geçtiğinin basit bir açıklamasıdır. Peki, tüm bu bilgiler ne anlama geliyor? Aslında, ChatGPT'nin düşünme süreci, bilgisayarların dilimizi anlama ve kullanma yeteneğinin hızla geliştiğini gösteriyor. Bu, birçok alanda, özellikle müşteri hizmetleri, eğitim ve eğlence gibi alanlarda, yeni ve heyecan verici uygulamaların kapısını açıyor. Sonuç olarak, ChatGPT gibi modellerin, düşünme, yeteneği, daha çok, büyük miktarda bilgiyi işleme ve bu bilgiyi kullanma yeteneği ile ilgilidir. Bu yetenek, modellerin dilimizi anlama ve kullanma yeteneğini artırıyor ve bu da onları daha kullanışlı ve etkili hale getiriyor. Ancak, bu modellerin hala geliştirilmeye ihtiyacı var ve gelecekte, onların yetenekleri ve kullanım alanları hakkında daha çok şey öğreneceğiz. Bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla bilgi almak istiyorsanız, lütfen kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Herkese teşekkür ederiz ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.